Merhabalar. Biz Ankara'dan yola çıktık akşam saat 12'de. Yani biz her sene arabayla gidiyoruz. Çünkü seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Uçaklar çok pahalı olduğu için gücümüz yetmiyor. Benim 3 tane çocuğum var. Ama hepsine aynı anda bilet alamıyoruz. Sadece 2500 euro bilet tutuyor. Onu harcaması hariç. Biz bu işkenceye katlanıyoruz vatan sevgisi uğruna. Yani bunu sesimizi duyurmak istiyoruz. Çocuklarımız var, yaşlarımız var, hastalarımız var. Yani devlet bizim sesimizi duysun artık. Gurbetçi diye hep eziliyoruz. Orada Almancı, burada yabancı, orada yabancı, burada Almancı. Yani sesimizi duyun artık. Peki bu tabloyu siz kaç yıldır görüyorsunuz? Biz yaklaşık 12-13 senedir hep arabayla geliyoruz ama bu sene daha berbat. Yani şu yapılacak bir, çekilecek bir şey değil. Neyin intikamı ya? Yani şimdi gördüğümüz kadarıyla tabii sizde çoluk çocuk da var 3 tane. Evet, daha üç da zor. tane. Çocuklarla onları 10 saat kadar bir yerde arabanın içerisinde bekletebilmek değil. Oyalayamıyorsun. Tabii klima çalışmıyor, yeri geliyor. Sürekli arabayı çalıştırmak zorundasın. Çocuklar sıkılıyor küçücük bir alanda. Yemek istiyor, su istiyor, dışarı çıkmak istiyor. Yani bir de 40 derecenin altında bu işkenceyi çekmek zorunda mıyız? Burada evet temel problemlerden bir tanesi ilk olarak beklediğiniz nokta hiçbir gölgelik nokta yok. Herkes aracının içerisinde yerde yatanlar. Yani değerli izleyicilerimiz bu tablo gerçekten bizim vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın layık olduğu bir tablo değil bence. Değil, kesinlikle 8 değil. saatin 10 saatini burada kaybettik. Yani çocuklarımız okula gidecek, orada karantina girme korkusu var. Geç kalacak korkusu var. İş var, aynen iş bekliyor. Şimdi gittiğimiz zaman karantinaya girerse eşim diyelim, maaşının yarısını vermeyeceğiz diyerekten bize baskı yapılıyor. Bunun kim karşılayacak? Bunun bedelini kim ödeyecek? Bu çektiklerinizi kim bakacak şimdi? Biz Kime televizyon göstereceksiniz? Tam kime göstereceksiniz? Dünyaya göstereceğiz. Nasıl Herkes dünya görecek? izleyecek. Tamam biz Ya benden ne istiyorsun onu söyle. Bana niye kızıyorsun hayır, abi? Bizim izlememiz önemli değil. Bunu yukarıdakilere bakacak mı? Tabii ki bakacak abi ne demek diyorsun? Ya niye çekiyorum ben? Şimdi senin problemin Yok yani benim problemim o. Yani burada yapılan reportajı, bu kadar konuşmayı yukarıdakiler izleyecek mi? İzleyecek tabii. Ben kendi Tamam, evimde oturup seyredeyim diye çok teşekkür ediyorum. çekmiyorum abi. Hayır, bizim için çekiyorsa Bak, o değil. YouTube'a gir. YouTube'a gir. Hayır. Emekli TV yaz. Bak benim adım Tamam, Fatih Polat. tamam. Gir görürsün tamam mı? Tamam sağ ol. Yani bizim izlememiz önemli değil. Bizim yukarıdakiler Sen izlesin. konuşmazsan ne izleyecekler? Yukarıdakiler Ne izlemesi izleyecekler? gerek. Yukarıdakiler izlemesi gerek. Evet maalesef. Buyurun. bir şey söyleyeceğim. Bu yoğunluk her zaman olağan bir şey. Tabii. Devletimizden okul sezonu. Ya bu kalabalık olacağı belli. Biletlerin biraz ucuz atmasını istiyoruz. Yani hanımefendi diyor 2500 euro diyor. Evet. Ya ben 2000 euro aylık alıyorum. 2500 olursa ben nasıl geleceğim? Evet. Yani Evet. Peki bu izin sezonunda Türkiye'deki fiyatları nasıl buldunuz? Yani tatil fiyatları, yeme, içme, konaklama. vallahi euro değerli olduğu için iyidir yani. Bu sene pazar olsun, alışveriş kıyafet yerleri olsun, oteller olsun, onlar da almış başını gitmiş. Hani bizler gurbetçiyiz diye bizi zaten ezikliyorlar, kazıklıyorlar. Nereden geliyorsunuz mesela? Biz diyoruz yurt dışından ya da mesela Ankara'dan diyorum. Yok diyorlar, plakaya bakıyorlar direkt. Siz nerede kalıyorsunuz diyorlar. Yani yurt dışı deyince ne oluyor peki? Yurt dışı dediğin zaman 1 liraysa 10 lira oluyor. Dopul yiyoruz. Şimdi az önce bir beyefendi dedi ki Antalya Side'de 14 euro geçiyor dedi, dondurma satıyorlar dedi. Şimdi Türkiye için 14 euro çok fahiş bir para. Aynen, kesinlikle. Korna sesini duyuyor musun? Kesinlikle Bakın öyle. değerli Millet izleyicilerimiz. çıldırmak üzere. Artık her şey, bütün gerginlikler kopmak üzere. Evet, Ya vatandaş- kornalar başladı değerli Biraz izleyicilerimiz. sonra da yürüyüş başlayacak. Vatandaş, evet. Bakın, şu anda çok ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Kornalar çalınıyor. Aynen. Evet. Gümrük görevlileri geliyor bu noktaya. Söyle. Biz de zor geldik uçakla. Öyle dön, bak, öyle Ben baba anneme gidecektim, o hasta ya. hı. Ona gittim. Şimdi burada bekliyoruz. Şimdi burada bekliyoruz. Şimdi de galiba gidiyoruz. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Evet. Bakın şimdi değerli izleyicilerimiz. Gümrük görevlisi şimdi biraz açtı burayı ama kornalar evet duyuyorsunuz. Bakın. Ne zaman yayınlanacak? 2 gün sonra akşam. Bakın kornalar çalıyor. Protesto var. Evet. Şu anda Kapıkule'de Türkiye number one.
Evet, maalesef görüyorsunuz vatandaşlarımız korna çalıyorlar. Çünkü 10 saati aşkın bir süredir burada vatandaşlarımız bekliyorlar. İşte şu an geçenler, gümrüğe geçenler şanslı. 10 saatin ardından şanslı, öyle diyelim. Daha burada vatandaşlarımızın ne kadar bekleyecekleri meçhul. İşte bakın, gümrükçü açtı. Şimdi devamında kapandı. Şimdi son araç bu araç. Evet. Şimdi bakın ikinci sırayı açıyor şu anda gümrük görevlisi. Evet. Bakalım. Evet. Vatandaşlarımız şu anda biraz sevinç var ama karşı tarafta Bulgaristan tarafında da ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Bakın bu sırayla ilgili gümrük görevlisi şimdi bir kısım araçları aldı. Şimdi kapatacak doğal olarak. Çünkü ileride bir yoğunluk oluşunca da doğal olarak maalesef evet. Şimdi bir kısım araçlar alındı. Devamı bekleyecek. Şimdi kapatacak gümrük görevlisi. Sıkıntı var abi. Evet, vatandaşlarımız yine kornalarını çalmaya devam ediyorlar. Evet, duyuyorsunuz. Adeta vatandaşlarımız burada bekleme noktalarından dolayı isyan etmiş vaziyetteler. Haklı olarak çoluk çocukla beraber 10 saati aşkın bir süre insanların beklemesi tabii ki bu dönemde normal bir durum değil. Maalesef üzücü bir durum. Ama bu tablonun inşallah devlet yetkililerimiz tarafından değiştirileceğine inanıyoruz. İşte bakın, gümrük görevlisi tek tek alıyor ama binlerce araç var. Evet. Evet, tartışmalar da oluyor. Tabii sıranın düzgün bir şekilde devam etmesi sağlanıyor ama arada sinirler çok gergin. Vatandaş saatlerdir burada olmanın vermiş olduğu bir stres var. Sıcağın altında maalesef. Bakın, şimdi gümrük görevlisi kapattı. Şimdi diğer sırayı açacak. Evet, şimdi açıyor gümrük görevlisi. Maalesef. Evet. Şimdi Türkiye'yi gümrük noktasına, şu anda arkadaşım gösteriyor arkamda, gümrük noktasına giriş. Şimdi burada bir kısım araçlar alınıyor, atıyorum 50-60 araç alınıyor, sonra kapatılıyor. Onlar Bulgaristan tarafına geçince bu aradan yine burada 50-60 araç gümrük görevlileri tarafından tekrardan içeriye alınıyor. Ama arkadaşlar gerçekten 10 saat çok yüksek bir zaman, çok inanılmaz bir durum. Bu tablonun bir an önce değişmesini bekliyoruz. Bakın Kapıkule'de tablo bu. Yani bu Kapıkule'deki tablonun gurbetçi vatandaşımızın çilesinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Sinirler geriliyor, haklı olarak geriliyor. Bakın Kapıkule'deki tablo maalesef üzücü bir durum. Binlerce araç şu anda bekliyor, Kapıkule'de bekliyor. Evet, gümrük görevlisi şimdi kapattı tüm kapıları. Evet, şu anda gümrük noktasına giriş gümrük görevlisi tarafından yoğunluktan dolayı kapatıldı. Evet, onlar da görevlerini yapıyor. Anlayabiliyoruz. Bu yoğunluğun sebebi tabii ki Türk gümrüğü değil. Bulgaristan'la bu işin devlet yetkililerimiz tarafından görüşülerek çözülmesi gerekiyor. Bakın. Maalesef tablo bu. Ayaklar şişiyor. Çocuklar saatlerdir beklemenin vermiş olduğu sıkıntıyı yaşıyor. Yani herkes için sıkıntı. 10 saat sağlıklı bir insan için bile bu kadar bekleyebilmek gerçekten çok sabır gereken bir durum. Bakın
binlerce araç var. 10 saatin üzerinde şu anda Kapıkule'de bekleme zamanı var. Bu tablonun umut ediyor ve bekliyoruz ki bir an önce değişmesi. Maalesef bakın vatandaşlarımız beklemeye devam ediyor. Bu noktaya gelebilmenin bedeli 10 saati aşkın bir süre. Maalesef. Emekli tip.